Sanki bir korku tünelinin içinde yürüyor gibiyiz. Gerçekten tek başına burayı keşfetmeye çalışsan kafayı yersin diye düşünüyorum. Bu tünel sistemi gerçekten çok eski. Çökmüş burası. Şuradan yukarıdan çökmüş. Ondan dolayı yukarıdaki kum da tamamen zamanla, erozyonla burayı doldurmuş diyebiliriz. Emin olun burada hiçbir şeye dokunmak istemezsiniz, onu size söyleyeyim. Yaptığım sporlar işe yarıyor yani burada böyle. Bombalamalar sırasında buradaki tünel sistemlerinin birçoğunun da çöktüğünü söylüyorlar. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok ilginç bir videodayız. Bugün Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan bir yeraltı tünel sistemini keşfedeceğiz sizinle beraber. Bu tünel sistemi 1800 yılların sonunda yapılmış ve daha sonrasında Sovyetler tarafından Soğuk Savaş döneminde de bir korugan olarak kullanılmış. Şimdi isterseniz şöyle içeriye doğru geçelim. Bizimle beraber şöyle şu şekilde bir kafileyle içeriği gezeceğiz. Rehber eşliğinde burayı gezeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Biz de çok merak ediyoruz değil mi Cansucuğum? Bakalım ne olacak, çok karanlık bir yermiş böyle. Tedirginiz ama bakalım ne olacak. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım içeriye doğru geçelim. Evet hadi bakalım Cansu gel. Evet aşağı doğru iniyoruz gençler bakalım şimdi. Şimdi ilk odaya doğru giriyoruz. Yani içeride o zamanki Sovyet yönergeleri vesaire şeyler, işte karşıdan karşıya nasıl geçilir tarzında yerler var. Karikatür gibi yapmışlar. Yani herhangi bir sıkıntı durumunda ne yapılması gerektiği, bir kimyasal saldırı bir şey olursa diye, Soğuk Savaş dönemi için tasarlanmış çünkü. Karşıdan karşıya nasıl geçmeliyiz, ne yapmalıyız, bunların hepsi gözüküyor burada. Yine aynı şekilde burada da kullanılan ekipmanlar var. Şimdi bize şöyle göstereyim. Şöyle bir zımbırtı verdiler. Bunun olayı aslında radyasyonu ölçebiliyormuş. Dışarıdaki radyasyonu. Hani bir objenin ya da kendi cildinin üzerindeki radyasyonu ucuna ışık tutarak ve ucundan bakarak görebiliyorsun. Hani şu an size bunu gösterme imkanım yok ama şöyle söyleyebilirim. 0 ile 50 arasında, röntgen arasında bir değer gösteriyor bu sana. Ve üstünde Rusça yazılar var normal olarak. Tabii ki yani bir Sovyet ürünü olduğu için bu şekilde radyasyon ölçülebiliyormuş. Şu an 0 gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bu oda aslında nükleer bir saldırı olursa onun eğitimleri nasıl, yani ne yapılması gerekiyor bir nükleer saldırıda onları belirtilen bir yer. Şu bölgede arkadaşlar bunlar radyasyon ölçen cihazlar. Ondan dolayı hani burada farklı farklı tiplerde belirtilmişler. Şurada arkaya doğru bakacak olursanız da orada da şeyler var. Gaz maskeleri falan var. Şöyle arkaya baktığınız zaman da bu bölgedeki, yani bu bölgede şurada oturma masalarını falan, işte sandalyeleri falan görebiliyorsunuz. Burası bir aslında okul, dershane gibi düşünebilirsiniz. Bir nükleer saldırıda ya da kimyasal bir saldırıda Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerin burada verdikleri, insanlara verdikleri eğitimlerin olduğu yer. Evet şimdi bir sonraki odayla devam ediyoruz. Burada da bu cihazların nasıl kullanılacağıyla ilgili bazı bilgiler, yönergeler gösterilmiş. Hepsi Rusça yazılmış. Burada da yine bazı yönergeleri görüyorsunuz. Kimisi Rusça, kimisi Letonca yazılmış. Burada giysilerin ve yine bu bazı ekipmanların nasıl kullanılacağını görebiliyoruz. Ve şimdi isterseniz yavaştan devam edelim. Şuradan geldik arkadaşlar. Buradan aşağı doğru indik. Aslında şöyle baktığın zaman hiç ışık yok. Kafa lambası iyi oluyor. Burada da yine bir dershane gibi görebiliyoruz. Gerçekten çok böyle korkunç, post apokaliptik duruyor yani. Şuraya baksana. Gerçekten çok korkunç gözüküyor yani. Şimdi 1970'lerde arkadaşlar buraya bir tane Leton bir milyoner satın alıyor. Milyarder ve daha sonrasında buranın üzerine bir fabrika inşa ediyor. Fakat fabrika tabii ki batıyor. Ondan sonrasında bu bölgeyi diyor ki o milyoner adam, ben diyor buraya diyor Riga Üniversitesi'ne bağışlayacağım diyor. Fakat o zamanlar Sovyetler olduğu için burada Sovyetler diyor ki hani senin benim yok bizim var diyor. O yüzden burası yani komik bir şekilde hala boş duruyor. Ve burada biraz bu tarafa doğru bakacak olursak da arkadaşlar, bir de üst tarafta burada hırsızlıklar olmuş ve demirleri çalmışlar arkadaşlar. Tavandaki demirleri buradan. Öyle diyebiliriz. Ve şimdi isterseniz devam edelim. Arkadaşlar şu an içinde bulunduğumuz yerde de tam yani hakikaten Sovyetlerden kalan bir depo yeri diyebiliriz burası için. Bu depoladıkları şeyler işte filtreler, ek olarak botları görüyorsunuz burada. Şunlar mesela filtre. Bunlar gaz filtreleri arkadaşlar. Gaz maskesi filtreleri. Şuraya bağlıyorsun. Alttan da açtığın zaman şu şekilde nefes alıyorsun bunun içerisinden. Gaz maskesine bağlayıp şimdi devam edelim. Yine tabii ki yerlere de bakarsak Cansu birazcık böyle kırılmış. Bunlar orijinal. Ondan dolayı yani bu yaklaşık bir 50-60 yaşında bir tahta zemin diyebiliriz buraya. Şu bölgede de gaz maskelerini görebilirsiniz. Ne kadar çok gaz maskesi var değil mi?
Yürüdüğümüz yere dikkat etmeye çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Yine böyle bazı ara odalardan geçiyoruz. Burada büyük bir soygun olmuş. Bazı demir parçalarını falan hırsızlar çalmışlar arkadaşlar. Is this a filtration system? Or is it only for noise? It's need to, you can use it to make air pressure. Ah, to air pressure. Okay. Yes. Okay. That's only for emergency use because in normal situation that filtering system will work by the electricity. But if there is no electricity, that you should work by your hands. Burada hava filtre sistemlerini görüyorsunuz. Biraz önce gördüğümüz bu sistemleri vardı ya, gaz maskelerinin sistemleri. Onun büyük hali olarak şunları düşünebilirsin. Bunlar onun büyük hali. Bütün bu içerideki sığınığın tamamen hava filtrasyon sistemini bu sağlıyor ve şurada bir motor var. Bu motor içerideki havayı dışarıdaki havayla filtre ederek içeriye temiz hava veriyor. Şimdi bu bölge teknik olarak kullanılıyormuş. Teknik bir filtrasyon sistemleri için. Bu tarafta geldiğimizde yine bu teknik odanın bir diğer tarafını görüyoruz. Burada da elektrik sistemleri vesaire tarzı şeyler var. Şimdi devam ettiğimiz zaman bu hava filtrasyon odasının yan taraflarında da burayı destekleyen bazı farklı odalar var. Şimdi biraz önce onlardan bir tanesini gezdik. Şimdi bir diğerine gidiyoruz. Bu odada da bazı yedek parça tarzı şeyleri görebiliyoruz yerlerde. Tabii eski lambalar var. Aynı şekilde burada yine her odada bu tür durumlarda ne yapılmalı ya da radyasyona maruz kalırsak nasıl şekilde duş almalıyız bile bizim her şekilde Sovyetler bu tür şeyleri düzenlemiş. Hepsini belirtmişler. Odanın küçüklüğüne baktığın zaman özellikle mesela şuraya bakalım. Küçücük bir lavabo var vesaire falan. Şurada da küçük bir diğer odayla bağlantıyı görebiliyorsun. Ama arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum ki Sovyetler burayı sadece bazı seçilmiş insanlar için yani maksimum 50 kişiyi destekleyebilecek şekilde tasarlamış. Yani burası normal insanlar için, normal halk için değil. Letonya içerisinde 200'e yakın miktarda bu tür sığınaklar ve koruganlar varmış Sovyetler Birliği zamanında. Ama Sovyetler yıkıldıktan sonra Leton hükümeti 2008 yılında demiş ki artık bizim bunlara ihtiyacımız yok. Bir savaş durumu yok, bir sıkıntı yok. O yüzden biz buraları başka şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüp diğer koruganları yok etmişler. Ek olarak şöyle de bir bilgi de vermek istiyorum arkadaşlar. Koruganlar ve sığınakların aslında birbirleriyle bağlantısı da varmış. Telefon bağlantıları. Şu an tabii hepsi gitmiş ama bir kimyasal bir saldırı durumunda birbirleriyle komünikasyonu bu şekilde sağlıyorlarmış diyelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bir zaman yolculuğuna gidiyoruz. Elimize bir tane bundan verdiler. Benim elimde flashlight var ama olsun. Şimdi bu kapıdan geçtiğimiz zaman 1880'li yıllarda bu tünel sisteminin yapıldığı halini göreceğiz. Hadi bakalım nasıl gözükecek. 1800'lü yıllara hoş geldiniz. Bir anda çehre değişti. Sadece şuraya bir bakmanızı istiyorum sizden ya. Sadece şuraya bir bakın. Korku filmlerinden çıkmış gibi. Bir grupla değil de tek başına buraya gezmeye kalksan, bilmiyorum bunu nasıl gezersin ama temel olarak buranın kullanım amacı burada 1800'lü yılların sonunda 1900'lerde bu bölgede bu gördüğünüz alanda bazı nesneler ne gibi giysi, yemek vesaire tarzı şeylerin depolandığı alanmış bu bölge ve bu da o eski tünel alanına çıkıyor. Mesela bu taraf bir göle çıkıyor, bu diğer tarafta şehrin içerisine çıkıyor. Grubumuz ilerlemeye devam ediyor ve orada daha da küçük olan bölgelere gireceğiz şimdi. Bu bölgeyi suda basıyormuş bazen. İnanılmaz tozlu bir yer ama korktuğum kadar değil, kötü değil yani. Çamurlu olur, çamura batar çıkarız diye düşünüyorum ama o tür yerlerde varmış. Sanki bir korku tünelinin içinde yürüyor gibiyiz. Ve bu tünel sistemleri birçok farklı sığınağı da birbirine bağlamakta da kullanılmış. Öyle söyleniyor ama fakat şu an tabii yaklaşık 150-160 yaşında bir yer olduğunu düşündüğümüzde çöken bölgeler var. Fakat biz güvenli olan bölgedeyiz. O yüzden burayı gezebiliyoruz. Burada elektrik bağlantısı da koymuşlar tabii ki mantıklı olarak ama ne yazık ki bu bölgede hırsızlığı engelleyemedikleri için ne zaman buraya bir ampul, elektrik tesisatı vesaire döşemeye çalışsalar hırsızlar bunları çalıyorlarmış ne yazık ki. Burada eskiden kalan bazı kitapları görebiliyoruz Sovyetler zamanından. Burada tünel sisteminin devam ettiği bölgeyi de görebilirsiniz. Şu an tamamen dar bir yerin içerisindeyim. Yani ne kadar eğildiğimi görebiliyorsunuz. Bunun gibi buna benzer çok küçük tünel sistemleri de varmış içeride devam edersen. Şöyle biraz ilerleyeceğim. Bakayım diğer tarafta ne görebiliyorum. Size anlatmaya çalışayım. Tabi burası demirlerle desteklenmiş vesaire. Böyle içeriye baktığım zaman evet burası gerçekten tek başına burayı keşfetmeye çalışsan kafayı yersin diye düşünüyorum. Evet gerçekten çok darmış. Şimdi devam edelim. Tahtalarla sabitlenmiş kemerleri görebiliyoruz. Bazı yerler yıkılmış. Bu tünel sistemi gerçekten çok eski ve o da çok belli zaten. Şimdi biraz daha dar yerlere girmeye başlayacağız.
How would anyone go through here? Her tarafım toz oldu ama değer diye düşünüyorum. Evet Cansucuğum. Helal. İşte bu kadar ya. Hiçbir yerimi dokundurmadım. Hiçbir yerini dokundurmadan geçti. Ben her tarafım toz oldu. Şu yukarıya doğru baktığın zaman Bu ne ya? bunu böyle yukarıyı kapatmışlar. Normalde demir yani beton dökmüşler sığınağı yaparken. Burası eski tünel sisteminin yukarıya bağlayan, yüzeye bağlayan merdivenlerden bir tanesi diyebiliriz. Burası da yıkılmış bölgelerden bir tanesi. Yine çökmüş bölgelerden bir tanesinin içindeyiz. Çökmüş burası. Şuradan yukarıdan çökmüş. Ondan dolayı yukarıdaki kum da tamamen zamanla erozyonla burayı doldurmuş. Evet burası da tamamen çökmüş olan ve bu noktadan sonra aslında keşfedilebilecek hiçbir yer yok. Çünkü çökmüş. Ama dediklerine göre burada yaklaşık 5-6 kilometrelik büyük bir tünel sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız gerçekten bizi çok mutlu edersiniz. Bizi ücretsiz destekleyebilirsiniz. Gezeceğimiz başka tüneller de var. Şimdi o tarafa doğru gidelim. Sen de o sırada sol alt köşeden abone ola bas. Devam edebiliriz şimdi. Sürünerek gidiyoruz arkadaşlar. Yani nefes nefese kaldım yemin ederim. Yaptığım sporlar işe yarıyor yani burada böyle. Şu sol tarafta en ileride gördüğünüz bir arkadaş var. O Lost in Baltic Instagram kanalının sahibi İlya. Çılgın bir arkadaş kesinlikle. Buraları tek başına bir arkadaşıyla galiba gelip keşfetmeye çalışmışlar. Ve keşfetmişler. Ondan sonra bu olaylar gelişmiş ve şimdi burada tur rehberliği yapıyorlar. Gerçekten zormuş. Cansu geliyor şimdi. Yani nasıl hiçbir değmeden geçebiliyor ben anlamıyorum ya. İşin ilginç yanı ben hiç örümcek görmedim. Böcek, fare hiçbir şey yok yani. Demek ki hava soğuk olduğu için ve içerisi de şu an soğuk. Bak mesela 1 derece falan. Bu tünel sistemi sadece böyle malzeme falan taşımak için değil, 1800'lü yıllardan 1940'lı yıllara kadar sivil insanların yaşadığı binaları da birbirine bağlıyorlarmış. Bu hem güvenlik açısından önemliymiş hem de bazı yiyecekleri, bazı ekipmanları da yerin altında daha güvenli bir şekilde tutulmasına neden oluyormuş. Fakat 1940'lı yıllara geldiğimiz zaman ne yazık ki 2. Dünya Savaşı zamanında bombalama esnasında tabii ki Letonya'da büyük bir yara aldı bundan biliyorsunuz. Bombalamalar sırasında buradaki tünel sistemlerinin birçoğunun da çöktüğünü söylüyorlar. Acil durum çıkış yeriymiş burası ve hırsızlar buradan giriyorlarmış metalleri çalmak için içerideki metalleri ve şurada gördüğünüz tünelden 300 metre giderek oradan da tekrar başka bir çıkış var. Oradan da çıkartıyorlarmış. Gerçekten çok zor bir işmiş. Yalnız buna ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu tuğlaların hepsi 150-160 yaşında civarında ve bu aslında bize Sovyetlerin ne kadar sağlam inşa edebildiklerini gösteriyor. Şuraya bakar mısınız? Yani şu kemer hala olduğu şekilde duruyor. Yani bir bombalama olmamış olsaydı demek ki hepsi ayakta duracaktı diyebiliriz. Emin olun burada hiçbir şeye dokunmak istemezsiniz, onu size söyleyeyim. Burada mesela yine bak paslanmış bir ışık kaynağı. Yine bu da 1960'lı yıllardan kalmış. Şimdi bu bölgede girmemizi istemedikleri bazı tüneller var. Onlardan bir tanesi de bu. Güvenli değil çünkü içerisi. Ondan dolayı buraya girmemizi istemiyorlar. O yüzden şeritler falan da çekilmiş. Ama içeride hiçbir şey yok. Aslında sadece borular var ve bir boru sistemi var. Yani soğuk su taşımak için yapılmış olan tünellerden bir tanesi diyebiliriz. Yine bu da birbirine bağlanan tünel girişlerinden bir tanesi. Şimdi burada bir ara yerde böyle kabloların falan arasından geçebileceğin küçük bir oda var burada. Şimdi oraya giriyorum. İçeride bira, vodka şişeleri, burada viski şişeleri vesaire falan. Burada evsizler falan muhtemelen zamanında buraları kullandılar. Çünkü kışın muhtemelen burası hep aynı sıcaklıkta kalıyordur diye düşünüyorum. Arkadaşlar eğer bir yerde kaybolduysanız bir tünelde kesinlikle Gandalf ne der? Her zaman burnunu izleyeceksin. Always follow your nose. Burada hava daha temiz kokuyor. O yüzden bu tarafa doğru devam ediyoruz. Burada dikkat etmek lazım. Nasıl girsek buraya? İçeriden mi geçsem? Bakın burası bir açıklığa geldi. Muhtemelen yukarıya aşağı inen belki bir şey vardı burada. Asansör sistemi gibi. Ama şu an yaklaşık bir herhalde 20-30 metre civarı yerin altındayız diyebiliriz. Burası da o açıklıklardan bir tanesi. Çok güzel. Eğer macera yaşamak istersen burası güzel bir seçenek olabilir. O yüzden Lost in Baltic'e yazabilirsin. Yanlış bilmiyorsam her pazar günü öğlen 12 gibi İngilizce gezi, aynı bizim aldığımız gibi bir tur alabiliyorsunuz. Fiyatı da 20 euroydu. Grubunuz büyükse fiyatı da ona göre düşürebiliyorlar diyelim. Şimdi devam edelim. Yerlerde çok fazla şey var. Moloz yığınları var. Mesela şöyle ufak tefek bakarsan mesela şuradan bir tane parça kopmuş aşağı doğru. Düşebilir her an. Yani şu da mesela bak. Artık tabii gördün mü? O yüzden bunlara çok dokunmamak lazım. Şimdi burada daha önce bir fabrika varmış demiştim size. Kurulmuş fabrikanın bodrum katı.
İşte gerçekten kendini Sovyetlerde hissettiğim bir yer burası. Bu Fallout'u falan izlediyseniz arkadaşlar, Fallout'ta da aynı buna benzer vault'lar vardı. Şura film sahnesi gibi değil mi ya? Ya burası gerçekten korku filmi sahnesi gibiymiş ya. Şimdi arkadaşlar size ışıkları kapatacağım 2 saniye. Normalde nasıl olduğunu göstereceğim size. Sadece şurada dışarıyla bağlantı olan bir yer var. Şurası. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için de gerçekten çok ilginç bir tecrübe oldu. Eğer böyle 2. Dünya Savaşı, Sovyet tarihi, Soğuk Savaş tarihini merak ediyorsanız Letonya'da buraya da uğrayabilirsiniz diyelim. Dediğim gibi Lost in Baltic sayfasını şu an yukarıda görüyorsunuz. Videonun açıklamasına da bırakacağım. Oraya bir mesaj atmanız yeterli diyelim. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.